Bölüm 1. Güven. Doğuştan değil, inşa edilir. Güven, doğuştan gelen bir özellik değil, zamanla inşa edilen bir beceridir. Hayatın içinde karşılaştığımız zorluklar, bu beceriyi geliştirmek için birer fırsattır. Ancak çoğu zaman, korkularımızın ve güvensizliklerimizin bizi yönlendirmesine izin veririz. Bu durum, hayatımızı ertelememize ve potansiyelimizi gerçekleştiremememize neden olur. Oysa güven, harekete geçtikçe büyür. İlk adımı atmak zor olabilir ama bu adım yeni bir başlangıcın temelini oluşturur. Kendimize verdiğimiz sözler bu süreçte önemli bir rol oynar. Bugün korkularımla yüzleşiyorum gibi bir cümle, zihnimizde güçlü bir dönüşüm başlatabilir. Bugün başlamazsan, yarın yine aynı yerde, başkalarının ulaştığı yerlere uzaktan bakıyor olacaksın. O yüzden ihtiyacın olan şey güvenmek değil, adım atmak. Çünkü güven, harekete geçtikçe doğar. İlk adımı attığında titrersin belki ama o adım senin yeni temelindir. Ve şimdi senden güçlü bir şey istiyorum. Kendi kendine yüksek sesle söyle, hatta yaz. Bugün korkularımla yüzleşiyorum. Bu sadece bir etkinlik değil. Kendine verdiğin bir söz, zihnine gönderdiğin net bir sinyal. Artık eski güvensizliğe veda ediyorsun. Bu cümle içindeki dönüşümün başlangıç noktası olabilir. Çünkü güven alkışlarla değil, kendi iradeni ortaya koyduğunda başlar. Hazırsan ilk adımı attık bile. Bölüm 2. Alkışlara bağlı güven, sahte güvendir. Gerçek güven, insanların övgüsüyle ayakta kalmaz. Eğer bir eleştiriyle yıkılıyor, sessizlikte eksik hissediyorsan, güvenini yanlış temeller üzerine kurmuşsun demektir. Sosyal medya beğenileri, başkalarının takdirleri, başarıların hepsi geçicidir. Geri çekildiklerinde geriye kalan sadece sensin. O yüzden kendine şu soruyu sor. Ben kendime inanmak için kaç kişinin onayına ihtiyaç duyuyorum? Eğer cevabın başkalarına bağlıysa, en ufak bir eleştiride dağılmaya mahkumsun. Gerçek güvense tüm maskeleri bırakıp kendini çıplak haliyle kabul etmektir. Başarılarına, unvanlarına, gösterilerine ihtiyaç duymadan ben buyum diyebilmektir. Dış dünyanın gürültüsünde kendi sesini duyabilmek en büyük beceridir. Bu dünyayı umursamamak değil, onun aynasına esir olmamaktır. Ve bu içsel güveni her tutarlı adımınla büyütürsün. Başkalarının hoşuna gitmek yerine kendi değerlerine göre davrandığında içindeki öz saygı büyür. İşte o öz saygı kimsenin elinden alamayacağı gerçek güvendir. Bölüm 3. Kusurlarını sahiplen. Yıllardır kusursuz görünmeye çalıştın. Her kelimeyi ölçtün, her adımı hesapladın. Çünkü hata yaparsan değerini kaybedeceğini sandın. Ama bu çaba seni güçlendirmedi, aksine kafese kapattı. Dışarıdan sağlam görünürken içeriden özgürlüğünü kaybettin. Gerçek güven hatasızlıkta değil, kendini bütün haliyle kabullenmekte doğar. Eksiklerini silmeye uğraşma. Onlarla yüzleş, onlara sahip çık. Çünkü saklanacak hiçbir şey kalmadığında korkacak bir şey de kalmaz. Kusurlarını kucakladığında başkalarının bakışı tehdit olmaktan çıkar. Sabırsızlığını gözlemle. Belki sana gelişmemiş bir yanını işaret ediyor. Endişelerin, belki geçmişte yarım kalmış bir acıyı gösteriyor. Her kusurun içinde bir ders var. Onu aldığında daha da büyüyorsun. İşte o zaman hata yaptığında dağılmıyorsun, övüldüğünde şişmiyorsun. Çünkü güvenin artık seninle özdeşleşmiş oluyor. Korkudan kaçtıkça küçülürsün, onun içine yürüdükçe büyürsün. Bu yüzden kusurlarını ezmeye çalışmak yerine sahiplen. Onlar senin en değerli parçaların olabilir. Ve sen kendini bütün halinle kucakladığında, dünya da seni gerçek halinle tanımaya başlar. Bölüm 4. Dış görünümün sessiz mesajı. İnsanlar seni duymadan önce görür. Duruşun, bakışın, kıyafetin. Hepsi senin kendine verdiğin değeri anlatır. Bu bir kibir meselesi değil,
öz saygının sessiz yansımasıdır. Kendine özen göstermek, başkalarını etkilemek için değil, kendini küçümsememek içindir. Saçını kesmek, temiz bir kıyafet giymek, dik yürümek. Küçük görünür ama zihnine güçlü bir mesaj verir. Ben buna değerim. Ve bu mesaj gün boyunca kararlarına, ses tonuna, enerjine yansır. Kendine bakmadığında sadece görüntün değil, iç disiplinin de zayıflar. Stoacılar, bedenin, zihnin aracı olduğunu söyler. Ona özen göstermek, ruhuna da özen göstermektir. Çünkü bedenini ihmal etmek, zihnini de ihmal etmektir. Güzel görünmeye çalışmak seni yüzeysel yapmaz. Kendini bırakmak ise seni derinlikli yapmaz. Gerçek denge, iç ve dışın uyumunda kurulur. Her sabah aynaya baktığında kendine şu mesajı ver. Bugün benim için değerli ve ben bu değere uygun şekilde varım. İşte özgüvenin sessiz adımı burada başlar. Bölüm 5. Sessiz güvenin gücü. Gerçek güven bağırmaz. Gösteriş yapmaz. Dikkat çekmeye çalışmaz. Çünkü sağlam bir zemin üzerinde duruyorsa, varlığın zaten kendini hissettirir. Oysa sahte güven sürekli görünmek ister. Sürekli konuşur, öne çıkar, alkış arar. Ve küçük bir eleştiride darmadağın olur. Sessiz güven ise sakinliğinde bile kararlılık taşır. Bir odada konuşmadan bile varlığın fark edilir. Çünkü merkezinde bir denge vardır. Başkalarının onayına değil, kendi içsel uyumuna yaslanırsın. Bu uyum görünmeyen ama güçlü bir çekim alanı yaratır. Bu güveni inşa etmek için kıyaslamayı bırakmalısın. Başkalarının yoluna bakmak seni ya aşağı çeker ya da boş bir üstünlük hissine iter. Odağın kendinde olmalı. Gelişimin başkalarıyla yarışmak değil, kendi yolunda yürümektir. Stoacılar erdemli insanın sessizce eylemde bulunacağını söyler. Doğruyu yaptığı için yapar, övgü beklediği için değil. İşte o yüzden sessiz güven en sağlam zırhtır. Çünkü bir gün bir odaya girersin ve konuşmadan bile dikkat çekersin. Artık bir şey göstermek zorunda değilsindir. Varlığın yeterlidir. Bölüm 6. Kendini takdir et. Ne zaman aynaya bakıp içtenlikle seninle gurur duyuyorum dedin? Çoğumuz kendi başarılarımızı görmezden geliriz. Birinin onayına ihtiyaç duyarız. Ama gerçek güven, kendi sesinden gelen takdirle büyür. Kimsesizken devam ettiğin günleri hatırla. Kimsenin görmediği halde taşıdığın yükleri, verdiğin mücadeleleri. Bunlar neden küçümsensin? Neden kendi kahramanlığını görmezden geliyorsun? Oysa özgüveni büyüten şey büyük zaferler değil, küçük ama istikrarlı adımlardır. Sabah kalkıp işine gitmek, verdiğin sözü tutmak, dürüst kalmak. İşte güveni besleyen bunlardır. Ama bunları görmezsen, zamanla kendini de görmemeye başlarsın. Bu yüzden her gün kendine şu cümleyi söyle. Bugün biraz daha güçlendim. Bugün kendime sadık kaldım. Kendi kahramanlığını kutlamak bencillik değildir. Aksine en temel özsaygı göstergesidir. Çünkü başkalarının övgüsü olmasa da sen kendi vicdanında zaten yükseliyorsundur. Ve işte o an dışarıdan alınamayan gerçek güveni inşa etmeye başlarsın. Bölüm 7. Rahatsızlığa adım at. Güven koltukta oturarak büyümez. Güven bilinmeze adım attığında doğar. Konfor alanın sana güven hissi verir gibi görünür. Ama aslında görünmez bir kafestir. İçinde hiçbir şey değişmez. Oysa değişim rahatsızlıkta büyür. İlk adım her zaman korkutucudur. Ellerin titrer, sesin çatallanır, zihnin yapma diye bağırır. Ama tam o anda büyüme başlar. Çünkü özgüven her şey kontrol altındayken değil, kontrolü kaybettiğinde ortaya çıkar. O bilinmezlik anında hareket edebildiğinde kendine inanmaya başlarsın. Küçük adımlarla başla. Topluluk önünde konuşmak zor geliyorsa, bir kişiye yüksek sesle selam ver. Reddedilmekten korkuyorsan,
küçük bir istekte bulun. Spora başlamak sana ağır geliyorsa sadece 5 dakika yürü. Mükemmel başlamak zorunda değilsin. Sadece başlamak yeter. Çünkü düzenli eylem güvenin temelidir. Her seferinde bir engeli geçtiğinde içinden yükselen bir ses olur. Bunu da yaptım. O ses dışarıdan gelen hiçbir alkışla kıyaslanamaz. Çünkü bu senin içsel onayındır. Ve işte gerçek güven tam da orada inşa edilir. Bölüm 8. Disiplinin gücü. Zihnin de bedenin gibi bir düzene ihtiyaç duyar. Rastgele başlayan gün enerjini darmadağın eder. Ama küçük ve düzenli alışkanlıklar seni her sabah merkezine çağırır. İşte bu çağrıya kulak verdiğinde özgüvenin kökleri derinleşmeye başlar. Sabah aynı saatte kalkmak, kısa bir yürüyüş yapmak, gününü planlamak. Küçük görünür ama içsel istikrarı kurar. Çünkü bu seçimler zihnine sürekli şu mesajı verir: ben kendimi önemsiyorum. Ve bu mesaj kimliğine dönüşür. Hayat her zaman düzenli akmaz. Bazı günler moralin bozulur, enerjin düşer. Ama disiplinli alışkanlıkların varsa o günler seni parçalayamaz. Çünkü ne yapacağını bilirsin. Otomatikleşmiş bir iç gücün devreye girer. İşte bu en zor zamanlarda bile seni ayakta tutar. Güven büyük olaylarla değil, küçük ama tutarlı tekrarlarla inşa edilir. O yüzden bugün kendine bir söz ver. Belki 3 dakika nefes çalışması, belki gece kısa bir gün değerlendirmesi. Ne olursa olsun küçük ama düzenli bir adım. Çünkü güven işte bu tekrarların içinde büyür. Bölüm 9. Kim olmak istediğini zihninde inşa et. Güven, belirsiz bir benlik algısı üzerinde yükselmez. Net bir soruyla başla. Olmak istediğim kişi nasıl biri? Bu soru pusulan olur. Cevabı bulduğunda her gün o kişiye yaklaşan adımlar atabilirsin. Hayal et. En güçlü, en dengeli, en kendinden emin halini gözünün önüne getir. Nasıl yürüyor? Nasıl konuşuyor? Zorluklar karşısında ne yapıyor? İşte bu hayali figür senin ulaşılmaz bir idealin değil, senin potansiyelin. Ve sen onun gibi davranmaya başladığında zihnin bu gerçekliğe inanmaya başlar. Küçük detaylarda başla. Giyiminde, konuşmanda, tepkilerinde. Bu rol yapma değil, içsel inşa sürecidir. Çünkü insan tekrar ettiği davranışa dönüşür. Her sabah zihninde en iyi halini birkaç dakika yaşat. Sonra gün boyunca o hale uygun adımlar at. Zamanla fark edeceksin. Dün hayalini kurduğun kişi bugün gerçeğin olacak. Stoacılar insanın doğasında akla uygun bir yönelim olduğuna inanır. Sen yönünü netleştirdiğinde belirsizlik karşısında daha sakin kalırsın. Çünkü artık rastgele savrulmazsın, bir pusulan vardır. Ve pusulası olan kişi en sert rüzgarda bile yolunu kaybetmez. Bölüm 10. Kırılmalar güvenin tohumudur. Kimse yara almak istemez. Ama asıl büyüme tam da o düşüşlerde olur. Kırıldığında, yanlış yaptığında, terk edildiğinde. İşte orada güven inşa edilir. Çünkü güven, yol pürüzsüzken değil, dağıldığında, ayağa kalkabildiğinde doğar. Her kırılma, eski bir yapıyı geride bırakman için gelir. O anda acıtır ama sonra zihnine yeni bir temel atılır. Direnç. Kırıldığında, neden ben demek yerine, bu bana ne öğretiyor diye sor. İşte o soruyla kurbandan dönüşene geçersin. Unutma, güven kusursuzluktan doğmaz. Çatlakların içinden sızan ışıktır. Yıkıldığında bile ayağa kalkabilen ruhun gücüdür. Bugün kendini hatırlat. Düştüm ama buradayım. Öğrendim ve ilerliyorum. Bu cümleyi içtenlikle kurabiliyorsan, zaten sağlam bir iç dünya inşa etmişsin demektir. Gerçek güven başkalarının sana verdiği değil, senin içeride sabırla ördüğündür. Ve bu içsel yapı bir kez kuruldu mu, kimse onu senden alamaz. Sonuç olarak güven, doğuştan gelen bir özellik değil,
zamanla inşa edilen bir beceridir. Bu süreç, korkularımızla yüzleşmek, kusurlarımızı kabul etmek, disiplinli alışkanlıklar geliştirmek ve rahatsızlıkla büyümek gibi adımları içerir. Gerçek güven, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan, kendi değerlerimize göre hareket etmeyi gerektirir. Bu süreçte kendi başarılarımızı takdir etmek ve olmak istediğimiz kişiyi zihnimizde inşa etmek bize rehberlik edebilir. Hayatta karşılaştığımız zorluklar, güvenimizi arttırmak için birer fırsattır. Çünkü güven kusursuzluktan değil, çatlakların içinden sızan ışıktan doğar.